Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinden herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu oldukça önemli çünkü bir şifalı su kaynağına gidip oradan su getireceğiz. Bu suyumuz genel olarak böbrek hastalıklarına iyi gelmekte. Ancak her böbrek hastasına iyi gelecek diye bir şey yok. Çünkü hastalığın durumu önemli. Hastalık ilerlemişse ve nakil durumu gerekiyorsa bu su çok iyi gelmeyebilir. Ama genel olarak iyi geliyor. Çünkü en büyük örnek annemi gösterebilirim. Anneme 10 yıl önce böbrek hastalığı teşhisi konuldu ve doktor 1-2 hafta sonra diyalize bağlayacağız demişti. Ben de bu duruma çok üzüldüğüm için hemen araştırmalara başladım. Annemi diyalize bağlamamak için. Kısa bir sürede Bursa'nın Karacabey ilçesinde, yani buraya 25 kilometre mesafede bir şifalı su kaynağını öğrendik. Sağ olsun bir arkadaşımızdan. Zaten şimdi de oraya gidiyoruz. Sözü uzatmayalım. Yine 10 yıl önceden devam ediyoruz. Hemen oradan suyu aldık, getirdik. Anneme 3 ay boyunca içirdik. Başka hiçbir su içmedi. Doktora gittiğimizde tekrar kontrole, doktor şaşkınlığa uğradı. Dedi ki anneniz böbreği adeta genç kız gibi olmuş dedi. Ne yaptınız annenize dedi. Çünkü anneme teşhis konulduğunda hem böbreklerinde hem safra kesesinde taş vardı ve de üresi yüksekti 3 ay öncesinden. Ancak 3 ay sonra suyu içtiğinde böbreklerinde ve safrasında hiçbir şey kalmamış ve üresi gayet normale dönmüştü. Ve daha da inanılmazı, 10 yıldır, yani 10 yıl öncesinden bugüne kadar annem asla diyaliz makinesine bağlanmadı ve gayet sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmeye devam ediyor. Şükür diyoruz, Allah'a şükür diyoruz. Bugün oraya nasıl gidiyoruz? Kiminle gidiyoruz? Naci abiyle gidiyoruz. Naci abi nasılsın? Teşekkür ederim Mecit'im. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim abi. Son zamanlarda görüşemiyoruz abi. Evet. Nasıl gidiyor görüşmeyeli? İyi maşallah. İdare ediyoruz. Allah iyilik versin abi. Malum pandemi dönemindeyiz. Evet. Maskelerimizi de taktık. Hava da güzel. Çok güzel. Aynen öyle. Devam edelim bakalım. Şimdi dediğim gibi annemize örnek verdik bu konuda. Gerçekten genel olarak böbrek hastalıklarına iyi gelen bir sudan bahsediyoruz. Eğer ki bu suyla ilgilenen varsa, bu şifalı suyla ilgilenen varsa özelden yazabilirler. Oranın adresini verebilirim. Buradan da bildirmiş olayım. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın şehir merkezinden geçmekteyiz. Gerçi biraz çıkışına doğru bu şehir merkezi. Dönüşte daha merkezden geçeceğiz. Tam ortasından geçeceğiz. O zaman daha görünebilir olacak merkez. Mustafa Kemal Paşa'yı kısaca tanıtacak olursak, Türkiye'nin köy bakımından, ki şu anda mahalle oldu, en çok mahallesine sahip olan tek ilçesi diyebiliriz. Buradan çok emin değilim ama araştırmadım ama öyle biliyoruz. 110 tane mahalleye sahip ilçe konumunda kendisi. Bursa'nın aynı zamanda en büyük yüz ölçümüne sahip ilçesi. Aynı zamanda bildiğiniz gibi, birçoğunuz biliyorsunuzdur, Kemalpaşa tatlısının dünya üzerinde üretilen ve çıktığı tek yer. Başka bir yerde yapılmıyor bu Kemalpaşa tatlısı ve eğer Kemalpaşa tatlısını, orijinalini ve en lezzetlisini yiyecekseniz buraya gelmeniz gerekiyor. Yoksa şehir dışındakiler kurutulmuş oluyor maalesef. Onlar da lezzetli ama en iyisi buradan çıkıyor. Bir başka özelliği, Türkiye'nin önde gelen tarım ilçelerinden biridir. Oldukça yaygın tarım işletmeciliği yapılmakta. Bir başka özelliği de Türkiye'nin en yüksek ve en güzel şelalelerinden biri de burada bulunmakta. Buraya 30 kilometre uzaklıkta Suuşlu Şelalesi var. Mustafa Kemal Paşa hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi yolumuza devam edelim. Şimdi yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuktan sonra Bursa'nın Karacabey ilçesine giriş yaptık. Şu anda şehir merkezine girmiş bulunuyoruz. Şehir merkezinin
yanındaki otoyoldan ilerliyoruz. Evet, kısaca Bursa'nın Karacabey ilçesinin özelliklerinden bahsedelim. Bursa'nın Karacabey ilçesi yine Mustafa Kemal Paşa gibi tarım alanında önde gelen ilçelerden biri. Gerçekten çok yaygın tarım işletmeciliği burada da var. Bir ikinci özellik ise Türkiye'nin soğan ambarı denilen bir ilçe diyebiliriz. Türkiye'de en çok soğan çıkan ilçelerden biri olma özelliği taşıyor. Başka özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Mesela kışın çok fazla kar yağmaz Karacabey. Biraz çukurda kalıyor sanırım. Yine Bursa'nın Karacabey ilçesinden görüntüler görmektesiniz. Merkezden ilerliyoruz. Unuttuğum bir şey daha var, ilave etmek istiyorum. Buranın en önemli özelliklerinden biri, gerçekten en önemli özelliğini unutmuşum. Bir boğazının olması, bir denizinin olması. Karacabey Boğazı var. Karacabey'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Karacabey Boğazı da bulunuyor. Oraya gidip hem pikniğinizi yapıp hem denize girebiliyorsunuz. Çok güzel bir ormanlık alana sahip ve çok güzel bir denize sahip. En önemli göze çarpan özelliklerinden biri de bu Karacabey'in. Bir başka bilgi de vermek gerekirse Bursa, Kemalpaşa ve Bandırma ortasında bulunan bir ilçe. Şu anda şifalı su kaynağımıza yaklaştık. Birkaç kilometre sonra varmış olacağız. Evet, su kaynağımıza geldik. Gördüğünüz gibi şifalı su kaynağımız da bu. Evet, şimdi şifalı su kaynağımız burası. Az sonra damacalarımızı çıkarıp doldurmaya başlayacağız. Şöyle bir suyun içeriklerinden bahsedecek olursak, bu suyumuz şu arkanızda gördüğünüz tepelik bölgeden geliyor. Daha önce tabii bu su normal bir kaynak olarak akıyormuş. Bir hayırsever vatandaş bunu göstereyim şöyle. Gördünüz, çeşme haline getirmiş. Buradan isteyen herkes sularını doldurabiliyor. Aynı zamanda yan tarafta da bu civarda otlayan inekler için bir havuz sistemi var. İnekler de gelip buradan sularını içebiliyorlar. Görüyorsunuz. Şimdi suyumuzun içeriklerinden bahsedelim. Suyumuz dolarken. Suyumuz normal bildiğiniz tatlı sular gibi değil. Ekşimtırak tulumba suyu tadında. Ancak dediğim gibi şifalı bir su. Kendinizi alıştırdıktan sonra gayet güzel içebiliyorsunuz, içmeye devam edebiliyorsunuz. Bir başka güzel özelliği de bu sudan çay demlediğiniz zaman normal kırmızıya oranla çok daha güzel bir renk veriyor. Yani tavşan kanı dediğimiz bir renge elde edebiliyorsunuz. Oldukça sağlıklı, faydalı, şifalı bir suyumuz. Şimdi doldurmaya devam edelim. Oradan dolduruyorduk. Eskiden böyle kap yoktu ki. Testi bilmem ne onlar falan dolduruyorduk kofa. Getiriyor koyuyorduk içeceğe ama 3-5 gün duruyordu. Tam olarak nereden geliyordu abi kaynak? Az önce dedin. 2 kilometre ileriden. 2-2,5 kilometre falan Oradan var. buraya kadar aka geliyor. Boru içinde geliyor. Boru içinde o yer aldı. Aynen boru içinde geliyor. Şuralardan bakınca yakın yeri gözüküyor yani geldiği yer.
Tam yeri görükmese de bayır, önündeki bayır görüküyor. Güzel su, fena değil de şeyimiz yok. Ya o zamanlar gidiyoruz böyle diyor, şu taş ağır işte, köşedeki ağır. Tekne. Bulması falan kalmamış. Eski tarihi şey yapıyorduk. Oraya koymuşlar. Son damacanımızı da dolduruyoruz. Abinin görüşlerini de aldık. Ve buradan su almaya geldi. Abinin görüşlerini de aldık. Kaynak yerini biliyorum yani. Kaynak yerini biliyor. Hatta bu civarda oturuyor kendisi. Kendisi de faydasını gördüğü için geliyor, sık sık su dolduruyor buradan. Buraya geldiğim zaman dolduruyorum buradan, gidiyorum. Evet. Gelmediğim zaman şeyden alıyoruz. Hazır veriyoruz. Dünyanın parası. 100 lira şebekeye veriyorsak 40 lira da buna veriyoruz. Söyle abi. Gelen yeri gösterecektim, Tamam, yani mesafe tamam. uzaklığını. İşaret ediyoruz. Şu şeyden görükür yani. Şu ağacın yanında. Ya şimdi mi? Evet. Ha, oraya mı yola mı çıkacağız? Yola çıksam da olur, şuradan da görükür. Abi suyun geldiği kaynağın tam noktasını gösterecek. Kaynağın yerini göstermem de mevkiyi göstereceğim şimdi. Bak şu orta yerde bir tepe var, şöyle direklerin solunda. Tamam. Onun sol tarafından geliyor. Şu Kamera ne kadar gösteriyor bilmiyorum ama gerçekten 2,5 kilometre var yani. kendimiz görebiliyoruz. Hangi direk demiştin abi? Şu elektrik direkleri Evet, var ya, demir evet, direkler. Onun evet. solunda orta yerde bayır var ya, tepe. Tamam. Onun solundan geliyor, su yakınında. Tam oradan çıkıyor ve buraya kadar 2 buraya kilometre aka borular vasıtasıyla geliyor. Naylon boru şeyle. Bisikletin üstünden geliyor hatta borular. Anladım. Teşekkür ettim Mehmet abi görüşlerin için. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Çok sağ ol Sağ abi. olun. Görüşürüz. Görüşmek Kendine üzere. iyi bak. Mehmet abinin de görüşlerini aldık. Şimdi bugün sularımızı doldurduk. Teşekkür ederiz. Yükledik arabamıza. Artık eve dönüyoruz. Evet, şimdi Mustafa Kemal Paşa ilçe merkezine yaklaşıyoruz. Otobandan çıkıp Mustafa Kemal Paşa ilçesinin olduğu yola doğru gireceğiz. İleride de Mustafa Kemal Paşa'nın tabelasını görmektesiniz. Bu arada Atatürk'ün tam isminin geçtiği, Türkiye'de tek ilçe olma özelliğini taşıyor Mustafa Kemal Paşa, görüyorsunuz. Şu anda ilçeye yaklaştık. Sol tarafta da süs bitkileri var. Farklı şekillerde kesilmiş. Güzel şekilde kesmişler gerçekten. Ve göze hoş gelen bir görüntü. Belediyenin bahçıvanı bu işlerle ilgileniyor. Ve Mustafa Kemal Paşa girişindeki yolda bu güzel şekilde süs bitkilerinin olması gerçekten göze hoş geliyor. Bu giriş yolu yaklaşık bir 2-3 kilometre kadar bir mesafede. Aynı zamanda bu yolun kenarında da, sol kenarında da yürüyüş de yapabiliyorsunuz, koşu da yapabiliyorsunuz. Evet, Mustafa Kemal Paşa ilçe merkezine girdik. Az önce Mustafa Kemal Paşa'nın kenar yolundan çıkış yapmıştık. Şimdi merkezinden giriş yaptık. Tam ortasından, merkezinden ilerliyoruz. Bu yolun ismi Yeni Yol adı altında geçiyor. Bu arada Mustafa Kemal Paşa ilçesi ortalama 100 bin kişilik nüfusa sahip. Bu orana rağmen araç sayısı oldukça fazla görüldüğü üzere. Şimdi sol tarafta Mustafa Kemal Paşa'nın belediye binası var. Meydan. İnsanların oturup çay içtiği, kahve içtiği. İrili ufaklı dükkanlar, kafeler, mağazalar. Burası tam merkez konumunda oluyor. Mustafa Kemal Paşa'yı
tam ortadan ikiye ayıran Kirmasti Deresi'nden geçiyoruz. Üstünde de 2 adet gidişli gelişli köprümüz var. Gördüğünüz gibi Kirmasti Deresi. Üstünde de dere ıslah çalışması yapıyor şu anda. Bittiği zaman da gondollarla insanlar dere üstünde gezebilecek, yürüyüş yapabilecek. Mustafa Kemal Paşa ilçe merkezi bu şekildeydi. Tekrar merhabalar. Bildiğiniz gibi şifalı su getirmiştik. Onun tanıtımını yapmıştık. Bursa'nın Karacabey ilçesinden. Ancak bu videonun en önemli detayını unutmuşum. Bu detayı sizlere hatırlatmak istiyorum çünkü çok hayati bir detay bu. Şimdi böbreğinizde ya da böbreklerinizde herhangi bir ağrı hissettiğinizde gidip direkt bu suyu içmiyorsunuz. Tabii ki bir zararı yok, yan etkisi yok. Ancak mutlaka ve mutlaka hastaneye gidiyorsunuz. Doktora muayene oluyorsunuz. Doktor size teşhis koyuyor. İlaçlarınızı veriyor. Ve ilaçlarınızı kullanmaya başladıktan sonra bu suyu içmeye başlarsınız. Eğer isterseniz tabii, bu yakınlık, uzaklık derecesine bağlı, imkanınıza bağlı sizin. Dediğim gibi önce doktor muayenesi, teşhis ve sonra bu su size doğal takviye olarak gelecek. Siz o şekilde düşünün. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Çok önemli bir detaydı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. İyi günler.